Hü dost, sevgili dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere tüm dünyada Noel Baba olarak bilinen, kimilerine göre Santa Claus veya Aya Nikola, bizlere göre ise Sarı Saltuk Baba olan kişiden ve onun çocuklara hediye ettiği Sarı Saltuk Baba bayramından söz edeceğiz. Bilindiği üzere yeryüzündeki bütün uygarlıklar, dinler kendilerinden önce olan dinler ve uygarlıklardan etkilenmişlerdir. Bu itibarla Noel kavramı Hazreti İsa'nın doğumu ile ilişkilendirilmekle birlikte izlerini Sümerlere kadar sürmek mümkündür. Sümer inanışlarına göre yılın en uzun gecesi 21 Aralık'ta Güneş Tanrısı Tammuz ölür, ancak 3 gün sonra 25 Aralık'ta gecelerin kısalması, gündüzlerin uzamaya başlamasıyla tekrar dirilir ve yavaş yavaş ayağa kalkmaya başlar. 25 Aralık eski pagan Roma güneş tanrısının doğum günü Saturnaya, antik Yunan'da Dionysos, Mısır mitolojisinde Osiris olarak kutlanırdı. Orta Asya Türklerinde ise karanlık günlerin bitişi ve karanlıktan aydınlığa çıkış günü Nardoğan adıyla kutlanırdı. Nar bizde güneş anlamındadır malum. Hararet nardadır, sacda değil. Keramet baştadır, tacda değil. Her ne ararsan kendinde ara, Kudüs'te, Mekke'de, hacda değil diyor erenlerimiz. En doğrusunu hak bilir. Belki Hazreti İsa Efendimizin doğum günü de güneşin tekrar doğuşunu simgeleyen bu özel güne denk getirilmiş olabilir. Ancak şurası açıktır ki Noel Baba olarak bilinen figürün Hazreti İsa'nın doğum günü olarak kabul edilen Noel ile bir ilgisi yoktur. Peki Noel Baba olarak anılan kişi tarihte Santa Claus mudur? Santa Claus yani Saint Nicholas 4. yüzyılda Likya'nın Mira, günümüzde Antalya'nın Demre ilçesinde yaşamış bir Hristiyan azizdir. Gençliğinde Filistin, Mısır'ı uzun süre gezdikten sonra Likya'ya tekrar geri dönüp Mira piskoposu olduğu söylenen Santa Claus, cömertliği ve iyi kalpliliği ile meşhurdu. Ancak hava sıcaklığının 45 derecelere kadar çıktığı ve kızak çekilecek kadar karın yağmadığı Antalya'da yaşayan Santa Claus karakteriyle günümüzde bilinen Noel Baba profili pek uyuşmamaktadır. İşte bu noktada Profesör Doktor Cavit Sunar'ın 21-25 Aralık'ta yapılan Bektaşi törenleri ve Doçent Doktor Belkıs Temre'nin yazdığı Noel Baba'nın Sarı Saltuk Baba olabileceği tezi akla oldukça yatkın gelmektedir. Sarı Saltuk Baba ile ilgili bilgileri Hacı Bektaş Velayetnamesi, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Saltuknameler gibi eserlerden ve yaşayan Bektaşi geleneklerinden öğreniyoruz. Rumeli Seferi sırasında halk arasında büyük coşkuyla anlatılan Sarı Saltuk Baba menkıbelerini dinleyip çok etkilenen Cem Sultan, Ebu Hayrı Rumi'ye anlatılan bu menkıbelerin bir kitapta derlenmesini emretmiş ve sonuçta Sarı Saltuk'un Hakk'a yürüyüşünden yaklaşık 200 yıl sonra 1480'de Saltukname isimli eser ortaya çıkmıştır. Saltukname. Velayetname'ye göre Horasan'da iken kendisine Anadolu'ya gitmesi ve Hacı Bektaş Veli'yi bulması öğütlenen Sarı Saltuk denileni yapar ve Suluca Karahöyük yöresine gelir. Bir gün Hacı Bektaş Veli erenlerimiz Çilahane'dedir. Çilahane'den çıkarak adına Zemzem Pınarı denilen su başına gelir ve burada pınar boyunca koyunlarıyla yürümekte olan bir çoban görür ve arkasından adın nedir diye seslenir. Çoban da adın Sarı Saltuk'tur diye yanıtlar. Hünkâr kendisine Sarı, haydi durma, yürü seni Rum'a saldık der. Sarı Saltuk pire koyunları ne yapayım diye sorar. Hünkâr da ona sahipleri gelinceye kadar başından ayrılma, sonra da Tapduk İmre'ye git ve bizden selam söyle. Sana silah versin, yoldaş versin ve sonra da durma Rum'a git. Darda kalırsan bizi çağır der. Böylece Sarı Saltuk yola çıkar. Tapduk Emre'yi bulur. Ona hünkârın selamını ve mesajını iletir. Tapduk Sarı'ya bir yay ve 7 ok verir. Tahta kılıç kuşatır. Ulu Abdal ve Küçük Abdal
da yanına yoldaş olarak verir. Ekstradan bir seccade verir ve bu yolculukta Hızır da kendilerine rehber olarak tayin edilir. Yolculuk Yay burcunun son bulduğu 21 Aralık gecesi yapılan büyük bir cem töreni sonrasında Oğlak burcunun ilk günü 22 Aralık sabahı Sarı Saltuk'un verilen seccadeyi Sinop Sarıkum'da Karadeniz'e sermesi ve yoldaşlarıyla birlikte üzerine binmesiyle başlar. Erenlerimizin seccadeyi serdikleri yerde bugün dahi yeşil çimen biter ve burası yaz-kış yeşildir. Deniz durgundur, akıntı batıya Rumeli'ye doğrudur. Karadeniz'in akıntısı onları Dobruca tarafına Tuna Nehri'nin denize döküldüğü yerde bulunan Kaligra adlı bir kalenin yakınına götürür. Erenlerimiz ve dervişleri 25 Aralık günü güneşin yükselmesiyle birlikte sahile çıkarlar. O günlerde Kaligra halkı tedirginlik ve korku, hüzün içerisinde yaşamaktadırlar. Kale halkının bu durumunu gören Sarı Saltuk Baba nedenini sorar. Verilen yanıtta 7 başlı dev bir ejderhanın yöre çocuklarını kaçırıp bir mağarada rehin tuttuğunu öğrenir. Halk ejderhadan çok korkmakta ve çocuklara zarar vereceğinden endişelenmektedir. Ancak canavara karşı da çaresizdirler. Sarı Saltuk halka korkmamalarını, kendisinin ve dervişlerin çocukları kurtaracağını söyler ve doğruca mağaraya yönelir. Mağaranın girişinde dev gibi bir saldırgan ejderha ile karşılaşır. Yanında bulunan 7 okun her birini ejderhanın her bir başına atar ve vurur. Ejder yalpalar fakat ölmez. Daha da öfkelenerek büyük bir hışımla Sarı Saltuk'un üzerine gelir ve onu çok sıkıştırır. İşte tam bu anda zorda kalan Sarı Saltuk "Yetiş ya hünkâr" diye seslenir. O sırada Pirevinde Hacı Bektaş ile muhabbette olan Hızır, hünkâr tarafından hemen yardıma gönderilir. Hızır Sarı Saltuk'a "Belindeki kılıcı niye kullanmıyorsun?" der. Bunun üzerine Sarı Saltuk belindeki tahta kılıcı çıkartarak önce ejderhanın gövdesini ikiye böler, sonra da onu öldürür. Ancak çocuklardan hala ses yoktur. Etrafta görünmezler. Korkmuş olan çocukların mağaranın derinliklerinde saklandıklarını düşünürler. Sarı Saltuk çocuklara dost olarak geldiklerini gösterebilmeleri için dervişlere öğütlerde bulunur. Bunun üzerine dervişler kozalaklardan ve ağaçlardan oyarak çeşitli hediyeler yaparlar ve bunları beraberinde getirdikleri çorapların içine doldururlar. Ve sonra hediyelerle birlikte karanlık mağarayı aydınlatmak için uyandırdıkları mumlar ile birlikte çocukları almaya giderler. Çocuklar kendilerine hediyeler getiren bu insanları sevinçle karşılar. Gece ilerlemiş, etraf karanlıktır. Ellerinde uyandırdıkları mumlarla mağaradan çıkarken onları çocuklarıyla beraber gören halk da ne olup bittiğini daha iyi anlamak ve görmek için evlerini ve çevrede bulunan çam ağaçlarını mumlarla aydınlatmışlardır. Ve görürler ki Sarı Saltuk dervişleri Ulu ve Küçük Abdal ile birlikte 7 başlı ejderhanın elinden çocukları kurtarmış ve çocuklar ellerindeki hediyeler ile birlikte mağaradan dışarı çıkmış ve dervişlerin hazırlamış oldukları tahta kızaklara binerek sevinç içinde kasabaya doğru geliyorlar. Yöre halkı bu duruma çok sevinir. Çocukları ailelerine teslim etme zamanı gelmiştir. Sarı Saltuk çocuklarla birlikte çocukları birer birer kucağına alıp teselli eder, hü hü diye sırtlarını sıvazlayıp niyazlayarak iyi dilekleriyle ailelerine teslim eder. Bütün bu olağanüstü gayretleri gösteren yeşil elbiseli, uzun çizmeli ve başlarında kırmızı börk bulunan kurtarıcılarını gören halk Sarı Saltuk'u bir aziz olarak kabul eder ve bu yörede yerel halk tarafından ona artık denizlerden gelen kurtarıcı anlamında Aya Nikola denmeye başlar. Halk çocukları ailelerine teslim ettikten sonra büyük sofra kurup kuru ekmeklerini herkesle paylaşmak isteyen bu kişilerin Müslüman Türkler olduklarını anladıklarında çok şaşırırlar. Ancak yine de onlara şükran için kendi geleneklerine uygun şarap sunarlar. Sofraya bir tuz da konur. Malum tuz Bektaşi sofrasının olmazsa olmazıdır. Lokma tuz ile başlar, tuz ile biter. Kurulan bu sofrada hep birlikte oturup aynı İsa peygamberin yaptığı gibi ekmekler bölüşülür ve şarap içilir. Muhabbet edilip yeni dostluklar kurulur.
Aktardığımız semboller ile örülüp süslenmiş Sarı Saltuk Baba'nın Rumeli'ye çıkışını ve orada insanların gönüllerini fethetmesini anlatan bu söylence Bektaşi geleneklerindeki Sarı Saltuk Baba Bayramı anlatısının kökenini oluşturur. Giysisiyle hü 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 şeklinde üçlü niyazlamasıyla, çam ağaçlarındaki mumlarıyla, kızaklarıyla derin anlamlar taşır. Bektaşi gelenekleri Noel Baba, Sarı Saltuk Baba ilişkisini anlatırken şu soruya yer verir. Başka hangi kültürde Noel Baba'nınkine benzer bir kıyafet ve hangi dilde ho 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 diye seslenmeyi görüyorsunuz? Ho, hü veya hu'nun farklılaşmış söylenişidir. Kıyafete gelince bu yün keçeden yapılmış derviş kıyafetidir. Bu kıyafetlerle ne Antalya'nın sıcağında dolaşılır ne de güneyin başka bir yerinde. Bugün Bektaşi geleneklerinde bu hikaye tüm canlılığıyla yaşatılır. Hristiyan komşularının Noel'i kutladıkları sırada Bektaşiler de komşularıyla birlikte hediyeler paylaşır. Çocukları sevindirir. Sarı Saltuk Baba'nın Rumeli'ye çıkışını, tüm Rumeli'yi güneş gibi aydınlatmaya başlamasını kutlar. Kurulan özel sofralarda babaerenler Sarı Saltuk menkıbesini anlatır, gerek gördüğünce açıklamalar yapar. Tümüyle katlı anlatım içeren bu söylencelerin doğru olup olmadığı, yaşanıp yaşanmadığı veya tarihin hangi zamanında gerçekleştiği ise hiç de önemli değildir. Semboller ve anlatılmak istenenler tamamen hakikat diyarının meyveleridir. Bektaşilerce önemli olan da budur. Sevgili dostlar, hepinize ailelerinizle birlikte bereketli, sağlık ve mutluluklar içerisinde yeni bir yıl aşkı niyaz ediyoruz. Yeni yıl yeni umutlarla gelsin. İyi işimiz, güzel eşimiz, Hızır yoldaşımız olsun. Aşk olsun. Büyük dostlar.